Fotoğraf veya video çekerken iPhone'larınızın yerleşik kamera uygulamalarını kullanıyorsanız tam kapasitelerinden faydalanmıyorsunuz demektir. Ancak birazdan önereceğim harici mobil kamera uygulamaları ile hem çektiğiniz fotoğraf veya videoların kalitesini artıracak hem de gelişmiş yapay zekaları ile efektler ekleyerek dikkat çeken sıra dışı içerikler üretebileceksiniz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Her çarşamba akıllı teknolojiler ve yazılımları hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tüm videoların tam metinlerine akıllıteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta başladığım mobil fotoğrafçılık serisine bu hafta iPhone'larda kullanabileceğiniz en iyi kamera uygulamaları ile devam ediyoruz. Sonra da sırasıyla fotoğraf düzenleme, video kurgu ve tasarım uygulamaları ile seriyi sonlandıracağız. Tüm uygulamaların linklerine açıklamalardan ulaşabileceğinizi de hatırlattıktan sonra başlangıcı geçen sene fotoğraf ve video için ayrı ayrı önerdiğim alternatifleri kısaca hatırlayarak yapalım. Gelişmiş fotoğraf çekme kabiliyetleriyle Moment Pro kamera, ProCam 7, First Light ve Hallight'tan bahsetmişken, gelişmiş video kayıtları için de Filmic Pro, ProTake ve Maviz gibi kategorisinin en başarılı uygulamalarını önermiştim. Merak edenler için bölümün ve uygulamaların indirme linklerini açıklamalara ekledim. Saydığım alternatiflerden Moment Pro kamera bence en çok kullanılan zaman ayarlı çekim, ağır çekim, fotoğraf ve video gibi çekim modları ile hala en başarılı seçenekler arasında yer alıyor. Uygulamanın geliştirici firması aynı zamanda ülkemizde maalesef satılmayan geniş veya balık gözü lensler gibi aksesuarlara da sahip. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamaya tek seferlik ödeme yaparak sahip olabilirsiniz. Video kayıt tarafında da olmazsa olmazım hala Filmic Pro. Kanalı uzun zamandan beri takip edenler başlarda içeriklerimi oluştururken bu uygulamayı kullandığımı hatırlayacaklardır. Filmic Pro'nun en güçlü özellikleri ise DJI Osmo Mobile, Zhiyun Smooth gibi harici aygıt desteği sunması, birçok renk profiline ek olarak log çekim modlarını desteklemesi, enstantane ve odağın farklı noktalarda kilitlenmesi diyebilirim. Ama en önemli artısı aynı ağ içerisindeki ikinci bir cihaz tarafından da kontrol edilebilmesi. Bahsettiğim tüm bu özellikleriyle kullanım kolaylığı sunması yanında kaliteli içerikler üretebilmemizi de sağlıyor. Sıradaki uygulamamız oldukça gelişmiş düzeydeki yapay zekası ile öne çıkan Adobe Photoshop kamera. İşin en güzel tarafı içerisindeki temaları, efektleri ve tüm çekim modları ile tamamen ücretsiz. Uygulama yapay zekası sayesinde kamerayı yönlendirdiğiniz yere uygun filtre veya efekti anında uyguluyor ve ortaya gerçekten de sıra dışı sonuçlar çıkarıyor. Mesela arka planınızda gökyüzü bulunuyorsa bu alanı croplayıp kendi seçeneklerini ekleyebiliyor. Veya kamerayı bir kişiye yönlendirirseniz bu durumda portre modunda seçtiğiniz efektleri uygulayabiliyor. Aslında kamerayı ille de gökyüzüne çevirmeniz de gerekmiyor. Karede ne varsa seçtiğiniz filtreye göre uygun bulduğu yerleri başarılı bir şekilde doldurabiliyor. Bölümün diğer alternatifleri gibi farklı çekim modları barındırmıyor. Ama en yaratıcı ve farklı fotoğrafları çekebilmemizi sağlıyor. Soldaki 3 küçük yıldıza basarak filtrelere ulaşabilir, her bir kategorinin içindeki seçenekler içinse ekranı sağa veya sola kaydırabilirsiniz. Üstelik en sondaki mor sekmesine veya sol üst köşedeki dünya simgesine basarsanız da indirebileceğiniz diğer seçeneklere erişebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın tek eksisi maalesef Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Sıradaki alternatifimiz ProMovie sadece video çekim modu ile harikalar yaratıyor ve ihtiyacımız olan her şeyi bize mükemmel bir arayüz ile sunuyor. Ayar seçenekleri ana ekrana öyle güzel dağıtılmış ki hem hepsine tek tıklamayla ulaşabiliyor hem de bu kadar çok sekmeye sahip olmasına rağmen son derece temiz ve sade bir ekrana sahip. Enstantane, ISO, beyaz dengesi, odaklama, yakınlaştırma, ses, çözünürlük, stabilizasyon ve pil durumuna bile ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Kamera modlarında ise öz çekim, geniş, tele ve destekleyen modellerde aynı çekimde çift lens kullanma gibi seçeneklerini de sunuyor. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın filigranını kaldırmak isterseniz tek sefere özel bir bedeli ödemeniz gerekiyor. Bir de uygulamada maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. İlk bölümden sonra yaptığınız yorumlarda timelapse, ağır çekim, portre gibi belli bir alana yoğunlaşan
uygulamaları soruyordunuz. Arka planı bulanıklaştırma etkisine sahip olan Focus'u hem iPhone'larda kullanabileceğiniz en iyi kamera uygulamaları bölümünde hem de bokeh nedir başlıklı özel bölümde detaylı olarak anlatmıştım. Linkleri yine aşağıya ekledim. Bu hafta ise ağır çekim ve uzun pozlamaya yoğunlaşan iki başarılı uygulamadan bahsedeceğim. Her ikisinden de benzer sonuçlar elde edeceğinizden hangisi kolayınıza gelirse onu tercih edebilirsiniz. İlk önereceğim alternatif adından da anlaşılacağı üzere ağır çekim moduna odaklanan başarılı seçeneklerden Slow Shutter. Uygulama kendi içerisinde birçok özelleştirme seçeneğine sahip. Bunların arasında ışık dengesini ve odaklamayı birbirinden ayırabilmesi, ISO ve enstantane değerlerini değiştirebilmesi, çekimin ön izlemesini yapabileceğiniz küçük bir pencereye sahip olması, 4K 60 fps çözünürlüğe kadar destek vermesi, 4 farklı dosya tipi ve en boy oranlarından birini seçebilmesi gibi seçeneklere sahip. Uygulama ağır çekim modunun favorileri arasında yer alan ışıkla boyama, hareketli objeler ve düşük ışık çekimlerini de destekleyebiliyor. Marketten belli bir ücret karşılığında indirebileceğiniz uygulamada Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Uzun pozlama çekimlerine odaklanan ve bu konuda oldukça da başarılı bir yapay zekaya sahip olan Spectre kamera, geçen bölüm en iyi video kayıt alternatiflerinden biri olarak önerdiğim Halide uygulamasının da geliştiricisi. 2019 yılının en iyi iPhone uygulaması ödülünü de alan Spectre kamerayı kullanarak arabaların yolda oluşturdukları ışık çizgilerinden veya şelalelerde tül etkisi yaratarak dikkat çekici fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Uygulamanın en büyük iddialarından biri de sahip olduğu yapay zekası sayesinde bu tip çekimlerin olmazsa olmazı tripod ihtiyacımızı ortadan kaldırması. Yapmanız gereken sadece çekim sırasında ortadaki küçük ikonu yeşil çerçevenin içerisinde tutmak, o kadar. Ben de yaptığım denemelerde oldukça tatmin edici sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. Marketten tek seferlik ödemeyle indirebileceğiniz uygulamada Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Son olarak sizlerle kendi tercihlerimi de paylaşmam gerekirse, günlük kullanımlarımda genellikle birçok çekim modunu ve özelliği kendi içerisinde barındıran Momentum'un Pro kamerasını kullanıyorum. Sosyal medya platformlarında içerik üreteceksem de tercihim her zaman Filmic Pro olmuştur. Bir de son zamanlarda değişik ve orijinal görseller üzerine çalışırken Adobe Photoshop kamera uygulamasını da tercih edebiliyorum. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum kamera uygulamalarını beğenir ve sosyal medya içeriklerinizi oluştururken sizlere faydalı olurlar. Sizler de kendi tercihlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirseniz bizler de gözden kaçırdığımız farklı alternatifleri öğrenmiş oluruz. Kapatmadan önce bölümü sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken her çarşamba paylaştığım içerikleri kaçırmamak için Instagram hesabımı da ihmal etmeden kanala abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Haftaya en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları bölümünde buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Sıradaki uygulamamız oldukça bize mükemmel bir arayüz ile sunan her şeyi bize mükemmel bir arayüz ile sunan